Lingo lingo şişeler. Denize mi gittin sen bensiz? Vay rezil edepsiz. Alev Alatlı bir asker kızıdır. Onun için asker kızları biz bulduğumuz yerde doğarız. Onun için mesela nerelisin? İzmirliyim. Hayır, çakma İzmirliyim. Ben o adamın Kore'de Birleşmiş Milletler Karargahı'na girerken de gördüm. Herkesin dönüp baktığı bir subaydı. Türk subayı, ama Türk subayı öyle olurdu işte. Bak bunları sen herhalde ilk defa belgelemiş olacaksın. Kara Mustafa'nın banyonu vurdurduğu adam benim dede. Devlet-i âli, devlet o kadar önemlidir ki. Bak ben böyle konuşurken bile gözüm dolar. Ya bu bir yerden tanıyorum. Hediyem varmış. Böyle bir aynı. Yok bilmem kimmiş, böyle bir aynı. Ama geri dalga geçer, güldürür bizi falan. Bir küsur yıl az daha intihar edeceğim, sonunda bir depresyon geçirdim. Bilmem kim orada bir felsefe koymuş. Ben onun peşinden gideceğim. Gitmem kardeşim, sorgularım. Filistin benim canım, Filistin benim ciğerim. Alev Alatlı bir asker kızıdır. Onun için asker kızları biz bulduğumuz yerde doğarız. Onun için mesela nerelisin? İzmirliyim. Hayır, çakma İzmirliyim. İzmirli falan değilim. Babam orada olduğu için İzmirli oldum. Kars, Erzurum her yerli olabilirdim. Ve orada da o zaman da olmamın sebebi babam asker, dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı ortaları ve Alman çıkartması bekliyoruz her an yapılabilecek diye. Türk ordusu, Ege ordusu işte sınırı bekliyor. Benim çok enteresan bir annem vardı. Annem hayır kabul etmeyen bir kadındı. Bir şey olmaz annem için benim. Yani olur. Birinci çocuğunu da kaybetmiş. Ben de böyle biraz ben daha doğmamışım ama zorlu bir doğum olacağı belli gibi. Neticeten annem biniyor bir şeye, anlaşıyor bir arabacıyla. Üsküdar nerede? İstanbul. Menemen nerede? Tıkırda tıkır kaç gün arabayla gidiyor, babamı buluyor. Bir çadıra da Menemen'de hemen yakında böyle daha bir insanlık bir yerde çadıra koyuyorlar. Neticeten ben orada doğdum. Ebeliğimi de Perihan teyze yaptı. Perihan teyze de bölük kumandanının hanımı. Biz asker çocukları böyleyizdir. Bizim ebelerimiz ya bölük kumandanlarının hanımı olur. Eğer babalarınız daha yüksek bir mevkidelerse, rütbedeyse ordu kumandanının hanımı bile ebe olur. Öyle orada doğdum. Ve tabii gene asker çocukluğundan gelen bir şey, Türkiye'yi görmek imkanım oldu. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ailemin geldiği yer itibariyle eğer babam asker olmasaydı ben bu ülkeyi tanıyamazdım doğru dürüst. Yoksulluk. Derin yoksulluk. Çok derin yoksulluk. Yani insanların bugün aklınızın ucundan geçmez. Yani kasketleri yamalı olur mu ya? Kasket bu. Kasket yani o kadar yıpranmaz bile gibi geliyor değil mi? Hayır. Yamalı kasketler dair. Çok derin yoksulluk. Kesin çıplak ayak. İlk biz Karaköse'ye geçtik. Karaköse Ağrı'nın başkenti halinde o zaman. Bir gece yarısı vardık Karaköse'ye. Geçitlerden falan geçerek. Yani şöyle düşünün, yol yok. Böyle düşecek yollar. Şuradan şöyle gidiyorsunuz yani otobüsten. Çok eski otobüsler falan. Kar ve kar. 2 metre. 2 metre kar ne demek biliyor musunuz? Böyle bir yer olamazdı mesela Erzurum'da. Çünkü Ece'nin yavrum bütün pencereler kapanırdı. Şuradan bir küçük delik açarsınız. Kürersiniz şeyler halinde. Kendinize tüneller açarsınız. Gidersiniz. Bizim boynumuza takarlardı. Düdük. Düdükler vardır yani çocuklar içinde leblebi falan olur içinde düdüğün. Hatırlarsınız bayramlarda falan. Düdük takarlardı. Kurt iner çünkü.
Kurt indiğinde düdük çalarsınız, en yakın jandarma, asker kim varsa etrafta o duyar ve düdüğe gelir sizi korur güya falan, böyle bir şey yaşam biçimi. Erzurum'da Kültür Kurumu İlkokulu'ndan mezunum. Dünyanın görebileceği en önemli öğretmenim, Allah gani gani rahmet eylesin, Emine Aküzümlü. Müthiş bir öğretmendi. O günden beri inandım, bir daha inandım. Bir yer yok, oynayamıyorum, boş laf kızım. Yer yok, oynayamıyorum, bir palavra. Yok öyle şey. Yok efendim, imkanımız vardı, imkanımız yoktu. Bilmem ne, 3 kuruş paralarla ne harikalar yaratılabildiğini ben gördüm çocuklarla. 5'ten önce hiçbirimiz okuldan çıkmazdık heyecandan. O böyle her dakika bir yeni bir şey bulur, getirir, koyar. Metotlar uydurur, kendi çıkartır. Ona borçluyum. Yani gerçekten çok şey ona borçluyum. Kafamı değiştiren kadındır. Bir Erzurumluydu, Dadaş. Kötü bir aksan. Ama Allah rahmet eylesin, müthiş, müthiş. Seneler sonra ziyaretine gittiğimde kapıyı çaldım, açtı, durdu, baktı, Alev dedi. Hiç unutmuyorum. Ya ben ağlamaya başladım. Nereden hatırlarsınız Allah aşkınız dedi. Hatırlamaz olur muyum dedi. İçeriye gitti, bir yerden bir resmimi buldu getirdi. Resmi, vesikalık. Ve ben her zaman gibi yakam bir tarafta, paçam bir tarafta. Ve sadece benim değil, herkesin resmi var hanımda. Böyle müthiş bir kadıncağızdı. Ama bir şey var, bunu söylemeliyim. Ondan sonraki bütün halimi, merakımı, okuma zevkimi, okumaya duyduğum bu sonsuz iştiyak yani. Su içer gibi okumak ya. Babama borçluyum. Ve inandığım bir şey var. Kız çocuklarını babalar yapar kızım, anneler değil. Bunu size söyleyeyim, bilin. Babadır kız çocuğunu adam eden, anne değil. Hiç böyle gibi gelmiyor ama hakikaten öyle. Babalar el atarlarsa kız çocuklarını. O çocuklar benim tecrübemde görüyorum ki onlardan geliyor hayır. Anne babanın tek ortak noktaları olağanüstü namuslu olmalarıydı her ikisinin de. Yani devlet malı dedikleri zaman olağanüstü bir titizlik hem onda ki bu çok önemli çünkü birinden biri değilse ötekini yiyor sonunda, yani kavga çıkıyor falan. Ortak özellikleri buydu. 2, babam ne kadar geriye çekilen böyle bir adamsa, Prusya prensi gibi bir adamdı. Pek de yakışıklı bir şeydi. İşte annem de öyle gerçi ama böyle bir askerdi. Yani mesela babama şunu taşıtamazdınız. Asker paket taşımaz. Eli dolu olmaz. Askerin düğmesi şöyle olur, bilmem nesi böyle olur falan. Müthiş bir disiplin, abidesi bir adam. Ama ben o adamın Kore'de Birleşmiş Milletler Karargahı'na girerken de gördüm. Herkesin dönüp baktığı bir subaydı. Türk subayı, ama Türk subayı öyle olurdu işte. Ve ütüsü, pantolonu falan, tabii kıyamet kopar evde. Pantolon kötü ütülenmiş, gömlek var mı yok mu, bu işin bir tarafı. Ama böyle bir inancı olan bir adamdı. Çok namuslu bir adamdı. Çok meraklı bir adamdı. Dedeler Uç Bey'i, ilk giden ailelerinden Makedonya. İlk gidenler deniz biz. Öyle olunca askeriz yani, bunun başka şeysi yoktur. Bizde Uç Bey'isin, askersin yani, bunun başka yolu yoktur yani. Ve tabii Bektaşisin, askersin, at beslersin efendim ve ha dediği zaman ordu kalkınırsın. Biraz dıgıdık gidersin yani, bu. Senelerce böyle bütün ailem, benim baba tarafım asker ailesi. Ve ucu kadar gider. Bak bunları sen herhalde ilk defa belgelemiş olacaksın. İkinci Viyana kuşatması. İkinci Viyana kuşatmasında Uzun İbrahim Paşa derler veya İhtiyar İbrahim Paşa. O benim dedem oluyor. Ve bu Lale Paşa'nın, Kara Mustafa'nın banyonu vurdurduğu adam benim dede. Çünkü dede demiş ki bu zamanda Viyana'ya alamazsınız. Prens Sobrenski bilmem ne bir Hollanda değil pardon, Polonya.
O girdi devreye, üstelik kış zamanı alamayız. Vay seni bozguncu filan, şak. Karar veriyor ki öldürecek. Ondan sonra hakikaten boynunu da vurduruyor, yalnız. Benim hayatımdaki önemli kısmı şu, niye önemli olduğunu da söyleyeceğim. İbrahim Bey ölmeden evvel padişaha yazdığı bir mektup var, hala şeyde var, Google'da da çıkıyor. Diyor ki, hazırlık oluyor yani gelip boynumu vuracaklar. Yalnız diyor işte hünkârım sizden büyük şeyim, istirhamım. Sakın ha dokunmayın, devlet için çok faydalı bir adamdır diyor şey için. Ceza vermeyin sakın diye. Böyle bir mektup. Ve tabii çok içi sızlıyor insanın vay falan diyerekten. Seneler sonra oğlum, torunum, Türk tarihi öğretmeye çalıştığım, her zaman elimden kaçırdığım torunum. Ne dedi biliyor musun? Şimdi senin niye böyle olduğunu anladım dedi. Ne oluyor dedim. Niye vatan millet diye tutturursun şimdi anladım dedi. Sonra oturdum bir düşündüm. Çocuklar doğru. Çünkü şeyden geliyoruz. Yani en azından benim kuşağım öyle. Bir evladı Fatihan dedikleri budur zaten. Bir bu. Bir de toprak kaybetmeyi biz biliriz Rumeliler. Şey gibi değildir. Yani Türkiye'nin Allah'a şükür bazı bölgelerinde hiç kimse toprak kaybı yaşamamıştır. Bizim kadar duyarlı değildir. Uçmayı olunca hakikaten Batı medeniyetinde uçsun. Ve dolayısıyla çok iyi takip ediyorsun. Ne oluyor ne bitiyor. Geleni gideni ve geriye laf anlatmaya çalışıyorsun ve anlatamıyorsun. Yani padişah diyorsun işte kardeş yani bakar mısın bu adamlar bunu yapamaz da kafası vurula diyor herif hadi buyurun. Yani yeri gelmişken size bir şeyi söylemem lazım. Bak hani Osmanlı kardeşlerini kesti filan değil mi? Kesti de doğru. Onun karşılığı nedir bizde biliyor musun? Devlet-i âli, devlet o kadar önemlidir ki, bak ben böyle konuşurken bile gözüm dolar. Devlet o kadar önemlidir ki, kardeşini bile uğruna feda edersin. Kardeşini kesen böyle bakar. Ama bunu anlamayan, özellikle gavur kısmısı, namussuz yerini korumak için eder. Ve dikkat edin, Türkiye'nin toplum olarak bozulmaya başlaması, birbirimize olan inancımızı kaybettiğimiz zamandır. Yani bu yeğenlerin sayısı arttığı zaman. Dikkat edin, böyle bir şey var toplumda ve de giderek artıyor Türkiye'de. Birbirimize eskisi gibi güvenmiyoruz. Ve birbirimizi sevmiyoruz, kim ne derse desin. Sevmiyoruz. Bu kutuplaşma, zırttıdı, pırttıdı, bütün bunların aslı budur. Ama ve bu bize dışarıdan geldi. Çünkü Batılı hiçbir zaman bizim gibi olmadı. Orada hep birbirini yiyerek yaşandı. Disiplinliydim evet çünkü derslerde falan hiç atlamazdım. Hayır disiplinliydim. Ama disiplinli olmak, uysal olmak demek değildir bir. İki, dangalak olmak hiç demek değildir. Hiç alakası yok. Yani bakardım ne oluyor diye. Çok. Ama o merakım sürekli tahrik ediliyordu yavrum. Yani sürekli tahrik ediliyordu. Mesela benim ilkokul işte Erzurum'da, ilkokul demek ki 4. 5. sınıflarda Hint-Çin harbi vardı. Fransızlar Vietnam'da savaşıyorlardı. Büyük savaş. Yani o zamanın Amerikalıları da şeylerdi. Fransızlardı. Ve bir kocaman harita koymuştu babam benim önüme. Büyük harita böyle masanın üzerine. Annemin dikiş masasının üzerinde harita. Toplu iğneler renkli. Onlarla bana şeyi gösteriyordu. Nereye gitti şeyler, ordular. Bu nerede? Bu alay nereye gitti? Ben bütün bir savaşı öyle seyrettim. Film seyreder gibi. Ve bir tek laf yoktur ki babamın cevap vermesin bana. Sokak dışarıda bahçede şey var bir tane. Şöyle kollu, neden onu pompalı. Kızım bu nasıl çalışıyor? Bilmem. Allah Allah bilmiyor musun bilmiyorum. Bütün gün bu çalışıyor hiç merak etmiyor musun nasıl geliyor yukarı? Etmez miyim şimdi tabii öyle ben ne oluyor diyerek. Fakat oturup mesela onu çizip bak böyle diye kendi zaten öyle biriydi. Dahaya yakın bir zeka. Ve tabii göçmen çocuğu, para yok, pul yok, orada burada falan. 36 yaşında İngilizce öğrendi kendi başına. Ve Karaköse gibi bir yerde elektrik yok. Ve bu adam GTV kitapları vardı o zaman. Annelerini satırlarlar. Mr. ve Mrs. Brown şuraya gitti, buraya gitti kitapları. Böyle çok bacaklı falan. Yaptı. Sınava girdi.
3-4 sene sonra 3 yer vardı. Washington, Londra, Tokyo. Tokyo'yu kazandı ve biz Tokyo'ya gittik. Vallahi şok değildi kızım. Neden değildi? Açık bir aileydi benimki. Konuşanım açık. Sinemalara gidilir, bilmem ne olur. Böyle bir aile. Şimdi mesela Erzurum'da, bilmiyorum hala var mı? Halk evleri vardı o zaman. Ve halk evleri kim kapattıysa başına taş düşsün. Çünkü çok faydalıydı onlar. Hakikaten yani. Şey olur, oyunlar oynanır, bilmem ne olur. Okullar gelir, çocuklar tiyatro yapar falan filan. Böyle bir yer yani, sinema günleri. Halk evlerinde film gösterilirdi. Ve benim annem sinema çok severdi. Ve babamın maaşı yetmediği için annem dikiş dikerdi. Bir yandan haldır haldır. Bir yandan da gündüz zaten çalıştı 22 küsür sene. Merkez Bankası'da memur olarak. Ama Erzurum'da çalışamadı tabii, orada yok Merkez Bankası. Dikiş yapıyor bir yandan. Fakat sinemaya gidiliyor ve çok severdi. Matrak da bir kadındı, yani işte zamanın önemli artistlerinin hareketlerini taklit ederdi. Mesela bir bakardınız, tiyatro severmiş meğer. İnsan sonra anlıyor bunu. Bir bakarsınız, annem o zamanın önemli bir artisti gibi hareket ediyor. Ya bu bir yerden tanıyorum. Hedi Lamar'mış. Böyle bir aynı. Yok bilmem kimmiş, böyle bir aynı. O geri dalga geçer, güldürür bizi falan. Böyle bir hanım, biz görürdük biz bunları. Şimdi bu kadar açık olunca bir aile çok şok olmuyorsun. Çok şok olmuyorsun. Nitekim gideceğiz işte, bir üst baş lazım falan, para yok. Annem tabii dikiyor şar. Nereden buldu geldi bilmiyorum, yeni dergiler. Onlardan çocuk kıyafetleri falan buldu. Biz bir gittik şeye, Avrupalı prensesler mübarekler. Ve böyle olunca hep kurtardım ben. Onu demek istiyorum. Yabancılaşma başka yerden geliyor. Yani onu şeyde çok ağır hissettim. Hasankale'de eniştemin birliği var. Onlara gidiliyor arada bir. İşte bayramdı, seyrandı falan. Gene bir deferinde gittik. Sonra aldılar bizi, dediler ki hadi şey yapalım. Mesireye çıkalım. Bindik bir yerlere gidiyoruz. Derken yol üzerinde bir eski evimsi, konakımsı bir şey. İşte bilmem ki baba burada. Ona bir merhaba diyelim falan dedi enişte. İyi peki filan. Duruldu işte, adam hoş geldiniz, beş gittiniz diye çıktı yaşlı adam. Ve yaşlı adama hani şey yapıldı ama cahil diye anlatılır hep. Yani müthiş cahil. Ne yapacağız bu doğunun cehaletini? Doğru da yani bir tarafıyla. Ne yapacağız? Derken içeriye girdik, şöyle durduk. Ben bir raf gördüm, rafın üzerinde kitaplar. Allah Allah dedik, başka türlü bir şey. İlk defa şey görüyorum, doğru dürüst ve yakından eski Türkçe. Allah Allah. Ve derken adamın onları eline aldığını, araştırdığını ve bir şey bulduğunu ve şey yaptığını gördüm. Biz çocuk olduğumuz için ağzımız var, dilimiz yok, böyle oturuyoruz da mum gibi. Biz oradan çıktık ve benim aklımdaki şey, eğer bu adam bu kadar cahil ise bu kitap ne? Bu yazı ne? Peki nedir bu yazı? Tabii herkesin de söyleyemedim çünkü bozuyorsun karşı tarafı. Her şeye rağmen sos falan deniyor yani. Nedir bu yazı? Bu yazı bu. Allah Allah, daha ne vardı orada falan diye üstüne gittim ama zılgıtı yedim ve çekildim geriye. Çekildim ama hiç kafamdan çıkmıyor. Benzeri şeyi Japonya'da gördüm. Japonya'da da küllere dua gördüm. Küllere dua. O harfler de bambaşka. Yani üzüntüyse üzüntü, şeyse şey. Acıysa acı, heyecansa heyecan bambaşka. Bunlar sana çok şey yapıyor, çok besleyici işler. Ve eğer şeysen, gözü açık biriysen, hissediyorsan çok öğreniyorsun. Çok Medyun Şükrü Hanım. Tabii ki. Hani Japonya bütün bir Güney Asya tabii. Tabii yani nefessiz kalırdım evladım. Ya ne oluyor burada diye. Hiçbir şeyi o gün bugün tabidir diye geçiştiremedim. Hep merak ederim. Ne oldu ki diye. Yani niye böyle oluyor? Neden yapsın bunu? Nedir, niçin, nasıl? İşte bunu babam öğretti bana. Bir şey nedir? Niçin öyle? Nasıl böyle oluyor? Bunları öğrendiğin zaman halloluyor. Ve mesela o zaman o yaşında benim çocuk kitapları vardı böyle Neden için Nasıl serileri. Haftada bir çıkardı. Evet, Doğan Kardeş, Yapı Kredi Bankası'nın Doğan Kardeş dergisi vardı. Zaman içinde hepsi gitti. Ne Doğan Kardeş var ortada, ne Nedir için Nasıl var.
abuk subuk şey var. Aydan gelen adamlar bilmem neler falan filan ama eğitime yönelik ve sevimli hiçbir şey görmüyorum. Ya o kadar az ki. Fayda etmiyor. Ben, öyle değildi. Öyle değildi. Yani biz hakikaten bir denizaltı nasıl hava alırı öğrenirdik. Çünkü çizim olurdu. Tabii herkes benim babam gibi değildi. Benimki olağanüstü bir adamdı. Ayrı hikaye. Ama hocam vardı, öğretmenim vardı. Sen bunu gördün mü derdi öğretmen. Entelijensiye, aydın olmak. Hakikaten aydın olmak, münevver olmak. Habitus ister. Şimdi ne demek bunu anlatayım sana. Habitus. Yani bir şey, nasıl söylemeli? Bir gübreli tav uygun kara toprak gibidir. Habitus bu. Buradan yeşerir. Tek başına olmaz. Ben olmadan siz olamazsınız. Siz olmadan ben olamam. Bu bir şeydir. Bir bütündür. Şimdi habitusu bulursa insan şey yapar. Kıpırdar içi fırık fırık fırık. Ama allame cihan olsan eğer o şey yoksa, habitus yoksa ve her seferinde seni söndürüyorsa bir şeyler. Çok zor. Çok inatçı falan olursan olur tabii her zaman olur ama habitus. Şimdi mesela Türkiye'de o habitus kayıp. Bu beni çok rencide ediyor. Çok üzülüyorum. Habitus yok Türkiye'de bugün. Çocukların öğrenmesi için de habitus yok. Türkçe perişan. Birbirimizin konuştuğunu anlamıyoruz. Ama Türkçeyi adam edecek habitus yok. Çok merak ediyorsunuz. Bakın şu saatlerde kadının programı var. Bir dinleyin kadın nasıl Türkçe konuşuyor. Bakın neler söylüyor. Ha yetmiyor arada da biri İngilizce patlatıyor aklı sıra. Yahu tıklım tıkış şey seyirci. Böyle habitus mu olur? Bu habitustan ne işidir? Niye bütün bunu böyle anlatıyorum? Bir şey yapmanız lazım çocuklar. Toprak sizde. Biz geldik gidiyoruz. Sizde. Kendi çocuklarınız için ve kendiniz için el atmanız lazım. Godot'u beklemeyin. Godot gelmeyecek. Durup aynı sayıyı söylüyorum. Godot yok. Öyle bir şey yok. Bu sizin işiniz. Bu sizin işiniz. Siz niye yapmadınız? İşte bu kadar. Yani sen kendi adına konuşabilir. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama yapın. Siz de yapın. Başka çare yok. Başka çare yok. Etmedim annem. Niye? Geç dönebildik. Eylül'de dönebildik biz. Öğrenci alınmıştı zaten. Bir iki yer boş kalmıştı. Bir tanesi ekonomi ve istatistikti. Hiç bilerek yaptığım bir iş değil. Yani ama beklemek istemedim bir sene. Ve sonra dediler ki gel. Rahmetli Kemal Bey, Kemal burada işte herhalde. Dedi ki kızım gel gir. Değiştirirsin. Bir bak dedi. Yani zaman içerisinde yani double major değilse bile yatay geçişten bir başka daha sevdiğim bir yere geçersin ama hani vakit geçirme dedi. Benim de çok işime geldi. Bakayım ne oluyor yani bilmiyorum etmiyorum. Girdim. Ondan sonra bak bugün öğretmenler hep hayır dua istedi. Ve ondan sonra da Fuat Çobanoğlu. Çocuklar Fuat Çobanoğlu 3-5 ayrı yerde doktorası olan bir adamdı. Fizik bilmem ne şu bu falan. Ve ilk dersinde geldi bize tahtaya bir yazı yazdı. İngilizce. Benim gittiğim yerde İngilizce kullananları alıyorlardı. Bilenleri alıyorlardı. Bir sene sonra başladı hazırlık Orta Doğu'da. Ondan sonra bir yazı yazdı. Usury is sin. Usury İngilizce demektir, faiz. Sin, malum günah. Usury is sin. Usury is sin günahtır. Onu böyle yazdı. Usury is sin. Allah Allah. Alıyoruz. İktisat. Aşağısına da işte Tevrat sayfa şu bilmem ne o da. Şimdi durduk böyle put gibi oturduk bekliyoruz ne diyecek diyerek. Ve bize ekonomiyi kutsal kitaplardan başlayarak anlattı. Usury'sin deyince peki usury ne? Ne? Ve neden böyle bir var, müessese var? Nereden çıkıyor? Hani elmaya para verirsin almak için de paraya para niye verirsin falan. Bütün bunlar. Kavram öğrete. Ve tabii ben hiçbir yere gidemedim. Gözlerimiz böyle fal taşı gibi açık, peşinde koşardık hocanın. Ne oluyor burada diye yani. Çünkü öyle olmadık şeyler ve geldiği zaman yani akşam eve gittiğim zaman babam söylerdi. Kızım nefes al, dur bir nefes al diye. Hakikaten öyleydi ama.
Çok yedim kızım. 4 üzerinden 3,95'te mezun oldum Ortadoğu'dan ben. Bir o yüzde yarımlık bir puan da en sevmediğim dersten geldi. Muhasebe. Hiç sevmem. Katiyen muhasebe bilmem ve sevmem ve rezilliktir yani. Bozuk yaparım hep. Şöyle söyleyeyim. Bir küsur yıl az daha intihar edeceğim sonunda bir depresyon geçirdim. Yani intihar edeceğim derken arabayı böyle şeye sürüp hakikaten uçuruma sürüp böyle arka tekerlekleri burada bırakıp bir tek. Yani böyle şaka gibi değil yani hadi diye. Çünkü bütün şeyimi kaybettim. Güvenimi kaybettim. Adamların söylediği hiçbir şeyle fikir değildim. Bir söylediklerine 20 tane itirazla çıkıyordum. Adam susmak zorunda kalıyordum çünkü yoksa domine ediyorsun bütün sınıfı yani. Car ne yapacaksın ki? Ve öyle bir hale geldi ki küçük deli kız, çok da gençtim. Yani ben master'ımı aldığımda 21 yaşındaydım topu yani çok genç, çok hızlı yapılan bir iş. Ondan sonra bir küçük deli kız dır yapan bir deli kız. Kendi sesimden ben sıkılmıştım. Tabii her zamanki halim her şeyi çok ciddiye almak. Homo economicus, ekonomik insan demektir. Yani bütün teoriler, ekonomik iktisat teorileri insanoğlunun çıkar kollayan birisi olduğunu varsayımı üzerine kurulur. Böyle modellenir. Ve buradan bazı şey yaparsın. Ama düşün ki benim bu dersi aldığım zaman hem o ekonomikus 200 senelik kabul edilen bir iktisadi kavram, terim. Benim terime itirazım var başında. Hayır diye. Hayır efendim biz böyle değilizdir diye. Nasıl değilsiniz ya da? Hadi filan diyor. Hadi falan yok ya değiliz. Delim ne? Ama şimdi farka bak. Yani benim geldiğim kültürde en azından benim ailemden geldiğim kültürde diyor ki sakın ha asma. Devlet diyor. Şimdi ben o dedeyle homo ekonomik kızı nasıl yan yana getiririm ya? Anladın mı? Ve bir noktaya temel farklı. Ve bir noktaya geldi o noktada şeye kadar gitti iş. Hani hayır diyen biri olmaz diye. Gene bir gün neden bahsediliyor buluşlardan işte bunların medeniyetinin ne kadar yaratıcı falan filan olduğunu anlatıyor adam. Doğru da söylüyor yaratıcı hakikaten. Fakat bir nokta gene. Öyle bir şeymiş ki bu yaratıcılık bir ucundan tutarmışsın. O seni nereye götürsün gider onu yaparmışsın. Mesela atomla uğraşıyorsan seni bu de yaparmış. Atom bombasını icat etmeye de götürürmüş. Kanser şeyine de götürürmüş. İşte şanslıysan birine işte filan gidermiş diye böyle anlatıyor. Adam anlatmaya çalışıyor kesintisiz çalışma gereği filan. Hoş dedim olmaz. Bana bir şey söyleyin. De ki böyle gidiyorsun. Çalışma kesin dağılmışsın haştana çalışıyorsun ki bu mümkün. Kendimden biliyorum olabileceğini. Fakat bir baktım bulmuşum. Bir zehir bulmuşum. Bir damlası şöyle. Dünyanın yarısını öldürüyor. Aklımı mı kaçırdım? Ben o formülü yırtar atarım. Katiyen çıkartmam. Kimseye de güvenmem ha. Kaldırırım ortadan. Hiç yok görmemiştim ben. Atarım bitti. Şimdi bana söyleyin. Adam da Amerika'nın sayılı filozoflarından. Gittiğim okul çok iyiydi. Seninkini onu atmaktan alakoyan ne? İslamiyet falan daha o zamanlar savunmuyorum. Ama kendim biliyorum bir şey yanlış gidiyor. Başka türlüsünü yapamamak. Bir şey durduruyor. Nedir durduran? Durdurmayan nedir? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Yoksa böyle kalın bir şeylerim yok yani. Değer yargılarım falan yok. Sadece bütün içtenliğimle ve samimiyetimden anlamaya çalışıyorum. Ve baktım olmuyor. Bir ara dedim ki yani senin kafan işlemiyor. Yani o kadar kendi kocam dahil evliyim o zaman. Yani kocam dahil kimse benim gibi yadırgamıyor. Türkler var başka. 9 millet var. Yani kimse benim gibi yadırgamıyor. Yadırgamadığı gibi problem etmiyor. Kavgasını da yapmıyor. Ve benim gibi de böyle arabayı tekerlerini koyup beklemiyor yani. Ölsem daha iyi ben bu işin içinden çıkamıyorum diye. Bir de tabii burslu olduğum için bir de kendimi borçlu hissediyorum. Yani şey gibi değil. Yani paramı bastım gittim gibi değil. Şeyin parasıyla gidiyorsun, devletin parasıyla gidiyorsun neticede. Tamam Amerikan devletinin ama bunu bal gibi de biliyorum. Bizden fitil burnumuzdan getirir bana verdiği parayı. Bedava vermez Amerika. Şimdi
Tüm bunları üst üste dedim, Zahir ben bilmiyorum. Ya dedim tamam Ali bırak o şeyi. Bir gevşe. Sen en iyisi şeyden başla. Sen felsefe öğren. Bu adamların kafası nasıl işliyor? Gel biz bunu öğrenelim diye ben felsefeye geçtim. Orada da tabii kavga dövüş olurdu olmazdı falandı filandı. Neyse ikna ettim ki ben felsefe alayım. Dediler vallahi olmaz önce Almanca öğreneceksin. Ya da peki onu da öğreniriz. Nasıl öğrenirsin? Dediler ya valla crash course dedikleri bir şey var işte 3 ay. Sabah 8 akşam 8. Günde 12 saat. Olur iyi ne güzel tamam yaparız. Ya bunalırsın da niye bunalayım canım siz vermiyor musunuz? Bir köpek yapan yok mu? Her zaman ne anlatıyor? Niye bunalacakmışım? Peki. Hadi dedim hakikaten yapıyorlar da yani. 3 ayın sonunda o Stern biten o dergileri okur hale geliyorsun. Böyle bir sıkı kurs. Sonra çıktım oldu mu tamam diye. Peki dediler. Aldılar. Girdim. 101'den başladık tabii. 101, 102, 103 falan. Bir kıyamet de oradan koptu. Esas felsefede koptu. Baktım olmuyor. Dedim bunlar benim istediğimin peşinde değil. Peki ben ne yapayım? Ben felsefeden bir adım sonra ben dedim en iyisi şey öğreneyim. Bu felsefeyi falan bırakayım da. Mesela matematik tarihi öğreneyim. Yani merak ettiğim de şu efendim. Matematik Pitagoras mesela. Bilirsiniz işte teoremi olan Pitagoras. Pitagoras efendi Egelidir. Peki oturmuş Pitagoras denize bakarken. Nasıl düşünüyor ya bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Şimdi nereden geliyor aklına üçgen nerede, açılar nerede, nasıl ölçtü, ne oluyor, ne bitiyor? Bu nasıl bir dünya diye ben matematik okumaya başladım. Tarihi okuyorum ama. Yani matematik öğrenmekten ziyade tarihi. Hayda Mısır'daki hierogliflerle matematik falan. Yani onu öğrenmeye çalışıyorum. Döndüm kimya. Kimya bir şey değil. Kimya, simya, büyücülükten geliyor falan. Bir daha fizik. Peki onu nereden şey yapıyor? Ne oluyor diye. Peki diye. Önce buradan toparlıyorsun sonra. Vay anasını bir dakika deyip tabii medeniyet tarihi okuyorsun. Hikaye bu. Ve bunu kendi başında yapıyorsun. Zaten istemedim kimseyi. Sonra anlattım ki ben bunu kendi başıma yapacağım. Yani bıraksınlar beni. Fakat en önemli şey bir yere geldim ve anladım ki fizik, kimya falan filan hepsi ilahiyata açılıyor. Teolojiye. İlahiyat demeyeceğim. İslam'la alakası yok. Teoloji. Dinler tarihi. Bütün dinler. Ve bakıyorsun en parlak matematikçi, en parlak fizikçi ya bir papaz, ya bir şaman, ya bir imam, ya bir haham. Çünkü dert başka. Niye böyle diyorsun? Sonra anladım niye öyle olduğunu. Dert başka. Bence deyin ki aynı dert. Çünkü ben aslında benim çabam bu dünyayı bir anlayıp rahatlamak. Nereden geliyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Ya orada palavrayı kabul edemiyorum. Eğer Amerikan üniversiteleri söyledikleri kadar iyi olsalar zaten böyle kurulmazlar. Ben kendi çocuklarıma bugün onu Kapadokya'da veriyorum. Ben göremem ama Allah bilir siz göreceksiniz. Kapadokya dünyaya çomak sokacak bir üniversite olacak. Çünkü başka türlü tutuyoruz. Öyle değil. Bilmem kim orada bir felsefe koymuş. Ben onun peşinden gideceğim. Gitmem kardeşim, sorgularım. Dedim ki bu işin başka çaresi yok. Ben teoloji öğreneceğim. İlahiyat öğreneceğim. Dinler tarihi öğreneceğim. Fakat dinler tarihi Amerika'da öğrenmek de bizde burada öğrenmekten farkı yok. Yani dinler tarihi de ya papaz olacaksın sonunda. Yani şey yapmıyorlar çünkü. Başlanması gereken yerden başlanıyor. İslam hiç yok. Efendim Yahudilik yok. O zaman en azından. Bir de Hristiyanlığın da gittiğin okuldaki adamın şeyine göre ayarlanmış. Mezhebine göre. Şaman yok. Yani fizikte, kimyada şamansız yapamazsın. Ama ben o zaman bilmiyorum ki öyle yapılamayacağını. Sadece yanlış olduğunu hissediyorum. Yani dava oradaydı. Sonra anneciğim döndüm geri. Evet döndükten sonra. Tabii Cemil Merici bir ülkücü arkadaşım vardı. Yeni vefat etti. Gani şey yapsın. O bana da kızan, pek de seven biri değil beni fazla. Sabahattin. Sabahattin bıkmış benden, usanmış. Bir gün geldi ölmüş işte, az senin kafanda bir adam diye şeyi attı. Sağ olsun bu ülke. Beni aldı bir telaş. Bu adam nasıl yaşıyor Türkiye'de diye. Çünkü dokunduğum yerlere dokunuyor ve o öfkesi oradan. Ana ben bunu tanıyayım diye.
Düştüm Cumhuriyet'in peşine. Gittim tanıdım sonunda. Ondan bir evvel esas tanımak istediğim şeydi. Kemal Tahir'di. Kemal Tahir'di hakikaten ama işte Kemal Bey maalesef onu buluncaya kadar vefat etti. Fakat Cemil Bey işte vefat etmeden tanıyayım diye attım kendimi. Filistin benim canım, Filistin benim ciğerim. Kimse yüz vermiyordu Filistin'e. Ve mutlaka bunun çevrilmesi gerekiyordu. Yasser Arafat istemişti. Abu Firaz'dan döndü bana söylendi. Ya ben yaparım tamam dedim. Ondan sonra Pınar Yayın Evi'nin sahibi vardır, kadim dostum. Cevat Özkaya. Cevat dedi ki yahu abla sen buna girirsen ben de kağıdını veririm. Kapağını basarız hadi sen yapma dedi. Onun üzerine girdim yaptım. Başka da çeviri yapmadım ben sevmiyorum çünkü çok sıkıldığım bir şey. Yani o hoşuma gitmiyor çeviri yapmak ama onları yaptım tabii. Yok değildi hayır. O Tunus'ta hükümetiydi. Sürgün hükümetindeydi. Gecenin bir saatinde geldi. Kavasları geldi. Gelmişlerdi öyle ellerinde. Bak bugün giyseydim keşke onu. Bir tane elbise yollamıştı bana. Hala durur o da bir elbise. El yapımı bir elbise. Çok çeviri yaptım ona. Yani o şeyler bir yana, o kitaplar bir şeydi ama vesikalar, şunlar bunlar, yorum. Hani bugün kısmen yapmaya çalıştığım gibi Türkiye'de de yani bunlar bunu diyorlar ama şunu demek istiyorlar çünkü şuraya bakın falan. Olmaz olur mu? Hala bakınca gözüm doluyor. Ve de tabii her Filistin'e bir şey oluştu. Ben gidiş madalyayı okşuyorum. Birisi saldırdığı zaman, bilmem ne yaptığı zaman. Böyle yani. Hiç düşünmedim. Yazmak çok tuhaf bir şey evladım. Yazmazsan ölürsün. Hele benim gibi acayip bir iddiası olan biri. Çünkü bana sorarsan dünya yanlış. Bu insanlar bu dünyanın içinden çıkamıyor. Ve tövbe estağfurullah Allah'ı da dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar, dinlediklerini yanlış anlıyorlar. Rezilliktir gidiyor. Yani bu kadar adamın kanına giriliyor ya. Şu dünyanın haline baksana böyle olur mu? Ve başka öyle bir hale geldi ki böyle olamayabileceğini de düşünmüyorlar artık. Sanki tek yolu bu bunun. Ya değil. Ama tabii benim bunu yapmam için ta ilk temel sizin okuduğunuz kitaptan yani ilk temelden şöyle ittirmem gerekiyor yukarı. Ve kendi kendime bunu yapabilir miyim? Yapacağım. Elimden geldiği kadar yapacağım. Ölür giderim, yapamaz olurum. Ama benim yerime birileri yetişir. En azından siz böyle yapılabileceğini görür olursunuz. Olması gerektiğini görür olursunuz. Tabii ki aklımın ucundan geçmedi. O yüzdendir zaten o feryat, orada kimse var mı diye. Eyvallah varız geldi. Hala da varlar. Aradan geçti 25 yıl. Kitap hala satıyor. Biz buradayız diye geliyor. Mektup geliyor, geliyor. Mesaj geliyor. Buradayız. Buradayız hocam. Buradayız. Hadi hocam. Bundan daha da büyük bir ödül olamaz evladım. Annem yani bir rutin varsa ben gündüzcüyüm. Geceyi hiç sevmem. Gece yazmasını sevmem. Yazamam da zaten. Yani yazamam derken yazarım da sabah bir daha bakarım aman olmamış bu tekrar yazamam. Onun için geceyi sevmem. Gündüz seviyorum. Gündüz sevdiğim için de uzun günleri severim. Dolayısıyla şimdi bak benim zamanım gelmeye başladı. Çok daha oluyorum. Verimli oluyorum yazın. Yazın sabah erkenden kalkmayı severim. Tercihen güneşle birlikte yani. Onu çok severim. O yani rutin o. Ama onun dışında hayır. Okumanın zaten rutini olmuyor. Çünkü bir şey merak edince kalkıp okuyorum yani. Kaçsa kaç saat ne yapayım? Evde yemek memeyi falan da bir kendim pişiriyorum. Mutfağa vermem kolay kolay. Mutfak bir kadının ne alanı? İktidarıdır. Asla mutfağınızı kimseye teslim etmeyin. Böyle moda oldu diye erkek akçaları falan da boş verin. Siz kendi içinize bakın. Sıkı tutun mutfağınızı. Türk yemeklerine dikkat edin. Kültürü tutmak şeyle olmaz. Car konuşmakla. Eğer bir mantı açamıyorsan açmayı öğrenmelisin. Çoluğuna çocuğuna Türk yemeği yapmayı öğrenmelisin. Başka türlü kültürü devam ettiremeyiz. Ona dikkat ederim.
Ama onun dışında sürekli kafam bir şeyle meşgul olduğu zaman işte okuyacaksam kalkar okurum yani hangi saatse hangi saat. Ya dikkat ederim oldum olası size de tavsiye ederim. Yavrularım yapmayın. İktisatta bir kavram vardır. Derler. Fırsat maliyeti. Eğer bir saati burada bu konuşmaya harcıyorsam bir saatte ne kaybettim diye düşünürüm. Ne yapabilirdim de yapmadım da bunu yaptım. Bunu böyle tartar birini seçerim. O bakımdan zaman benim için çok tartarım çok önemlidir. Çünkü başka hiçbir şeyimiz yok hayatta. Yani geldik gidiyoruz ve bir tek şey var kıymetli. Zaman. Ve hele de bir iş yapmak istiyorsan ve bir şey yaparken hep niye bunu yapıyorum diye sorarım kendime. Size de tavsiye ederim. Niye yapıyorum şimdi bunu diye. Hiç haz etmediğim birinden mesela vakit geçirmek gibi. Ne yapıyorum yani? Ne oluyor yani? Veya haz etmediğim bir filmi seyreder gibi. Niye seyrediyorum ki? Çık git ya Allah Allah. Hayır demeyi öğrendim. Size de tavsiye ederim. Hayır demeyi. Mesela herhalde en az bir 40 sene oldu denize gitmiyorum. Sevmiyorum çocuğu. Suyun içine girip böyle şılıp sonra buram buram yandı. Sonra buram buram kumla. Sevmiyorum yani. Uzaktan seyretmesini seviyorum, evet. Ama kimse bana, ay bu da olur mu yani bir filan. Hayır. Bodrum'a gitmedim. Seneler. Gitmem çünkü ne yapacağımı bilmiyorum orada ve benim için azap oluyor. Gitmiyorum, bitti. Şimdi hayır demeyi öğrenmek böyle bir şey. Hayır ya, Allah Allah. Şart mıdır? Hani Bodrum beni görecek de başına taş mı takacak yani? Ne? Ben görmesem olur. Dünya sizin, sizi seviyorum. Sizi seviyorum ve yani bir esenlikli kalın istiyorum. İki, ben Türkleri severim. Hep söylüyorum size, ben çok önemli insanlar olduğumuz kanısındayım. Yaşamalıdır Türkiye. Ahlaki sebeplerden dolayı yaşamalıdır. Hepsi mi yani? Gayet değil mi yani? Açık değil mi? Niye? Tabii ki. Onun için seviyorum sizi. Ve Türkiye'yi çok seviyorum tabii. Burnumun direği sızlıyor. Şanslıyım evladım. Çok şanslıyım. Allah'a bin şükür. Allah onu tutuyor benim için. Lingo lingo şişeler. Denize mi gittin sen bensiz? Vay